Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu crop süveter yapılışını paylaşacağım. Toplamda 8 tane motiften oluşuyor. 8 tane kare motif çalışıyoruz. Daha sonra motiflerimizi ilmek yürütme yaparak birleştiriyoruz. 4 önde 4 tane arkada motifimiz var. Omuz kısmında dikme yapıyoruz ve koltuk altı kısmında dikme yaparak süveterimizi tamamlıyoruz. Hepsi bu kadar. Sadece bir günde yapabileceğiniz bir süveter oldu. Ben 36 beden S beden kullanıyorum. Ölçülerinden ve motif sıra sayısından video içerisinde bahsediyorum genelde ama kaçıranlar için başlangıçta da bahsetmek istiyorum. Benimle aynı vücut ölçülerine sahipseniz birebir aynı şekilde çalışabilirsiniz. Diğer türlü bedeninizi kendinize ayarlıyor olmanız gerekiyor. Buradaki motif sayınızda arttırma yapmalısınız. Mesela şu iki trabzanın üzerine bir ya da iki sıra daha giderek motifinizi büyüterek bedeninizi de büyütmüş olacaksınız. Ya da koltuk altı kısmı rahatsız eder diye düşünüyorsanız şu kısma 2 ya da 3 sıra boyunca ikili trabzanlar gidilebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Koton bir ip kullandım. 2 adet vardı elimde. İkinci yumağımdan bu kadar kaldı. Ama beden büyütmesi yaparsanız 3 yumak almanız yeterli olacaktır. Bir de ipime göre tığ numaramı büyük tercih ettim. Çünkü salaş bir yapıda olsun istedim. Bu model bakın kendini esnettikçe esnetiyor şu şekilde. Kendini esnettikçe aslında daha da güzel gözüküyor. O yüzden birazcık elinizi bol tutup da örmeniz gerekiyor. Yani sıkı bir yapıda örerseniz inanılmaz derecede küçük olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Daha sonra bana çok küçük oldu diye yazmayın lütfen. Çünkü elinizi bol tutmanız gerekiyor. Ütüleme işlemi yaparken de gayet bu şekilde esneterek açarak ütüleme işlemi yapmalısınız. Bakın yapısında hiçbir bozulma olmuyor. Elimle çekiştirdiğimde bile gayet güzel gözüküyor. Model zaten bu şekilde. Pratik, hemen yapabileceğimiz, bir günde yapabileceğimiz bir süveter oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Elimde olan koton içerikli bir tane ipim vardı. Onu kullanacağım ben. Elimde olan ipi değerlendirmek istedim. Siz de koton içerikli ipler tercih edebilirsiniz. Yeni alacaksanız eğer dediğim gibi yine koton içerikli herhangi bir markayı tercih edebilirsiniz. İpim 100 gram 250 metre uzunluğunda, %80 pamuk içerikli ve %20 diğer şeklinde. İnci Koton markasına ait. Bunu dolap uygulamasından almıştım. Belki aynı markayı bulabilirsiniz. Bulamazsanız dediğim gibi 100 gram 250 metre uzunluğunda, kalınlığını uzunluğuna göre belirleyebilirsiniz. Bakın orta kalınlıkta bir ip, çok kalın değil. 4 milim tığ kullanacağım. Çünkü birazcık böyle motifimizin salaş ve dökümlü olması gerekiyor. Boyut olarak da büyük, dediğim gibi salaş olması gerekiyor. Böyle sert bir yapı da olmaması için 4 milim tığ kullanacağım. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Birkaç kez döndürdükten sonra tığım ucuna ipimi takıp sihirli halkamı yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 2 sefer çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 2 sefer çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 2 sefer çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber saydığımızda 4 tane ikili trabzan yapmış olduk ve bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda 17 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında ipimi arka kısmına çekiyorum örgümün ve iyice boşluk kısmını sıkarak halkamızı kapatıyoruz. Daha sonra herhangi bir yerinden tığımı geçirip ipimi buraya sabitliyorum ki daha sonrasında orta boşluk kısmında herhangi bir genişleme olmasın diye. Bakın iyice bir sabitleme yapıyorum. Düğümledikten sonra ilmeğimi tığıma taktım. 3 zincir çekerek başlamıştık. 1 2 3. zincirimi içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim.
ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. 4 tane zincir çektik. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan, yani ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve 2 seferle çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın, hem tığ numaram büyük hem de elimden geldiğince ilmeklerimi bol bol çekiyorum. Yani elinizi bu noktada bol tutmanız gerekiyor. Aslında örgü boyunca başlangıçta da söylediğim gibi elinizi bol tutarsanız daha da güzel olacaktır. Şimdi dediğim gibi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son boşluğuma da ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Burada sıra sonunda saydığımızda toplamda yine 16 tane ikili trabzana ulaşıyor olmamız gerekiyor sıra sonunda. Bir tane zincirimi çektim. 1 2 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın, boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum boşluk kısmına. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Orta boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hem boşluk kısmına batıyorum hem de ikili trabzanın tepesine batıyorum. Boşluk kısmına 2 tane ikili trabzan, bir tane de ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm sıra boyunca devam ediyoruz. Son boşluğuma 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım ve sıra sonunda toplamda 48 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Ve birinci 3 zincir çekerek başladığımız noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp 3. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Bakın, dibindeki boşluktan sayıyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Buraya bakın, bu şekilde bir tane yuva yapmış oldum. Arada 2 tane ikili trabzan bıraktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan atlayıp 3. ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan atladım. 3. ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 tane ikili trabzan atlayıp 3. ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın, bu şekilde 5 zincir çekerek 1 2 3 tane boşluk yapmış olduk. İlk boşluğumuzda 7 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan atlayıp 3.'ünün tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bakın, şimdi ne yaptık? Başlangıçta 7 tane zincir çekip 2 tane ikili trabzan atlamıştık. İlk yuvamızı yaptık. Sonda da yine 7 zincir çekip son yuvamı yaptım. Ortadaki 3 boşluk bizim orta kısmımız. 7 zincir çektiğimiz noktalar ise bizim kenar kısmımız olacak. Yani buradan sonra
yuvarlak motifimizi kare motif formuna çeviriyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir kere daha göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncünün tepesine sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncünün tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncü ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Kaç tane olmuş oldu? 1, 2, 3 tane boşluğumuzu yaptık. Şimdi kenar kısmını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncü ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip sık iğnemi yaparak kenar kısmımı yapmış oldum. Ve devamı da yine sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi devam ettim. Sonda 2 tane boşluğum kaldı. 5 tane zincirimi çektim. Bir tane de ilmek yürütme yaparak kapanış yaptığımız nokta var. İlmek yürütme yaptığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Direkt ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp burada sıramı tamamlamış oldum. Yine bakın burası kenar kısmıydı. Arada 3 tane 5 zincir çekerek boşluk kısmını yaptım. Zaten ilk noktamızda da 7 tane zincir çekerek yani kenar kısmı yaparak başlangıcımızı yapmıştık. Daha sonrasında yandaki bakın boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bir sıranın başlangıcını yapmış olduk. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa dönüyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve devam ediyorum. 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrar aynı boşluğa döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha ikili trabzan yaptım. 3 zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekip 5 tane daha ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı yapmış olduk. Şimdi hiç tığım üzerine ipimi almadan yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın bu şekilde tığımda 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki yuvanın tepesine bir tane sık iğne yapmış oldum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonrasında tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Burada 7 zincir çekmiş olduğum noktaya geldim. Yani kenar kısmını yapacağız. Başlangıçtaki gibi bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaparak bakın kenar kısmımı yapmış oldum. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Kenar kısımların ortasında 5 zincir çekerek 3 tane boşluğumuz vardı. İlk boşluğumuza bir tane sık iğne yaptım sadece. Ortadaki boşluğumuza
5 tane, pardon, 6 tane ikili trabzan yaptım. Sondaki boşluğuma yine bir tane sık iğne yaptım ve kenar kısmına gelmiş oldum. Kenar kısmında 5 tane ikili trabzan, 2 zincir, 5 tane ikili trabzan yaptım ve diğer kenar kısmına doğru devam ediyoruz. Bir kenar daha göstermek istiyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Kenar kısmının yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Orta boşluk kısmına geliyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yapıyorum orta boşluk kısmına. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmına geldik. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakın kenar kısmımızı yapmış olduk. Devamında da hep aynı şekilde, yani şu iki kenar kısmımı da tamamlayıp geliyorum. Son boşluk kısmıma sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaparak sıramızı bakın bu şekilde tamamlamış olduk bu noktada. Daha sonrasında 1 2 3 tane zincirimi çektim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane daha zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. 3 tane zincirimi bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyorum. 5 tane zincir daha çektim. Bunu da ortadaki boşluk kısmı için çekmiş oldum. Daha sonra hemen bakın burada kenar kısmımız var. Kenar kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönüp bakın bu şekilde bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada sık iğne yaptığımız nokta var diye boşluk kısmımızın içerisine sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmının yanındaki boşluk kısmının üstüne yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıyorum yani. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen bakın yanda 6 tane ikili trabzan yapmıştık. 1 2 3 tane ikili trabzan atlayıp yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapmış oldum. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki bakın sık iğne yapmış olduğum noktadaki sık iğnenin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı bu taraftaki yapmış olduğumuz boşluğun aynısını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen bakın kenar kısmına geliyorum. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa tekrardan dönüyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum kenar kısmına. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Yandaki bakın ilk boşluğun tepesine batmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Orta boşluk kısmına 6 tane ikili trabzan yaptığımız noktaya sayıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan atlayıp yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum.
Ve ipimi tek seferde çekerek tam tepe noktasına bir tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki tepe noktadaki sık iğnenin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Kenar kısmına geldik. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip tekrardan aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve devamında buradaki kenar kısımlarında yaptığımız işlemin aynısını yaparak devam ediyoruz. Tam orta kısmının tepesine bakın, sık iğnemi yaparak bu kenar kısmımı tamamlamış oldum. 5 tane zincirimi çekmiştim. Ve sayıyorum, bakın başlangıç noktamdayım. 1, 2, 3. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Başta da söylemiştim ya. 3 tane zincir üstüne 5 tane zincir çekmiştim. 3 tane zincirimizi bir tane ikili trabzan olarak kabul edeceğiz diye. Son kısımda da 3. zincirim içerisinden tığımı geçirip ilmek yürütmemi yaptım ve sıramı tamamladım. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluk kısmına. Burada bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekip bir tane daha sık iğne yapmıştık. Kenar kısmımıza tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum ve devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Kenar boşluk kısmının üstündeki bir zincir çektiğim noktaya bir tane zincir çektim. Pardon, 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Orta boşluk kısmına 5 tane ikili trabzan, yanındaki ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yanda sık iğne var. Bakın, sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Yandaki boşluk kısmına geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Yanda kenar kısmı var. Kenar kısmının üstüne bir tane sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne yapmıştık. Kenar boşluk kısmına tam bir zincir çektim. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Devam ediyorum. Aynı boşluğa döndüm. 2, bir kez daha aynı boşluğa dönüyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım kenar boşluk kısmına. 1,
2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak diğer kenar kısmına dönüşümü sağlamış oldum ve sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Son boşluk kısmına 5 tane ikili trabzanı yaparak sıramı tamamlamış oldum. Burada 1 2 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. 1 2 tane zincirimi çekerek ipimi kesiyorum. Ve bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi ben size bitmiş halinin bir motif ölçüsünü vermek istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu ütülenmemiş hali. Daha sonrasında üzerinde ütüleme yapacağız. Bakın şu şekilde ölçtüğümde 17 santim uzunluğunda. Yine aynı şekilde 17 santim uzunluğunda. Bu şekilde toplamda 8 tane motif yapıyoruz. Ben diğer motiflerimi de yaptım, geldim, tamamladım. Şimdi birleştirme işlemini yapalım beraber. Çok basit, zaten bildiğimiz bir şekilde birleştirme yapacağız. Toplamda 8 tane motif, 4 tane ön kısmı için geçerli, 4 tane de arka kısmı için geçerli. Dümdüz bir şekilde birleştirmemizi yapıp tamamlayacağız. Bakın şu şekilde 4 tane motifimizi yerleştirdik. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şimdi şu alt kısmından, şöyle alt kısmından bir başlangıç yapalım. Üst kısmına doğru devam edelim. İlmeğimi bıraktım. Şöyle 2 tane motifimi döndüreceğim daha rahat görebilmeniz için. Şimdi burada 2 zincir çekerek yapmış olduğumuz kenar kısımları var. Kenar kısmından başlangıcımızı yapacağız. Öncelikle bakın buradaki motifimin kenar kısmından, hemen bakın buradaki birinci zincirden, sondaki zincirinden, arka dalından tığımı geçirdim. Alttaki motifimden de yine karşılık gelen zincirin içerisinden arka daldan tığımı geçiriyorum. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma taktım. Üst kısmına çekerek başlangıcımı yaptım. Bakın üst kısma kadar çektim. İlmeğim üstte. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinde arka daldan tığımı geçiriyorum. Karşı motifimde yine karşılık gelen ikili trabzanın tepesinden arka daldan tığımı geçirip ipimi üst kısmına çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesindeki arka daldan tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadaki ikili trabzanın arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. İkili trabzanın tepesindeki, bakın direkt tepesinden şu şekilde boşluktan tığımı geçirmiyorum. Arka daldan, yani alt kısımda kalan daldan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da aynı şekilde tığımı geçirip ipimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmeğimi yürütüyorum. Bakın bu şekilde arka dallardan birleştirme yaptığımızda orta kısmı, iki motifin orta kısmında kalıyor ilmek yürütme yaptığımız kısım ve bu şekilde inanın daha güzel gözüküyor. Diğer türlü direkt boştan tığımızı geçirdiğimizde ilmek yürütme yapmış olduğumuz nokta tepede kaldığı için güzel bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden alttaki arka dallardan bakın şu şekilde tığımızı geçirip ipimizi üst kısma kadar çekiyoruz ve tığımızdaki ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Hep aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi başlangıçtan motifin sonuna kadar ilerledim. Başlangıçta ne yapmıştık? Orta boşluk kenar kısmındaki zincirimizin arka dalından tığımızı geçirdik. Karşılık gelen zincirden de şöyle arka daldan tığımı geçirip ipimi üst kısma kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Aynı başlangıçta yapmış olduğum gibi bir tane zincirim kaldı. Bir tanesini ilmek yürütme yaptık ya, bir tane zincirimiz kalıyor. Burada bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi üstteki motiflerimize geçiş yapacağız direkt. İpimizi hiç kesmeden. Bakın üstteki, hemen bunun üstündeki motifimin sondaki zincirinin içerisinden arka dalından tığımı geçirdim. Aynı buradaki motifimizde başlangıçta yapmış olduğumuz gibi karşılık gelen zincirin içerisinden de arka daldan tığımı geçiriyorum. İpi şöyle alttan bulmaya çalışıyorum şu anda.
İpimi tığ yardımıyla üste çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım ve karşı motiflere geçişimi sağlamış oldum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki ikili trabzanın tepesinden de tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden arka dalından tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip bakın ilmek yürütmemi yaptım. Bu iki motifimden sonra üstteki iki motifimin başlangıcını yapmış oldum. Devamında da hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bahsettiğim gibi ilmek yürütmemi yaparak iki motifimi birleştirmesini tamamladım. Burada iki tane zincir çekip artık ipimizi kesiyoruz. Alt alta 4 tane motifimizi, 2 üstte 2 altta motiflerimizi birleştirmiş olduk. Bakın bu şekilde ilerleyerek. Şimdi şuradan birleştirme yapacağız. Yine aynı şekilde yapacağız. Beraber bir başlangıç yapalım isterseniz. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İpimi, ilmeğimi bıraktım. Kenar kısmında en sondaki zincirin içerisinden arka dalından tığımı geçirdim. Karşılık gelen motifimdeki zincirin de arka dalından tığımı geçiriyorum ve ilmeğimi tığıma taktım. Üst kısma çekerek başlangıcımızı yapmış olduk. Daha sonrasında yandaki ikili trabzanın tepesinden tabii ki de arka dalından tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bakın bu şekilde başlangıcımı yapmış oldum. Şu orta kısmına kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi toplam tüm motiflerimizin birleştirme noktasına gelmiş olduk. Bakın öncelikle bu şekilde yatayına birleştirme yapmıştık. Şimdi de diğer taraftan birleştirme yapıyoruz. Tam orta kısmında ilmeğimi bıraktım bakın. Ben burada şu ilmek yürütme yaptığım kısmın altından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi tekrardan tığımı takıp alt kısmından bakın çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Direkt ilmeğimi ilmek yürütme yaptığım noktanın alt kısmından çektim diğer tarafa. Şimdi ilmeğim bu taraftaki motifime geçişimi yapmış oldum. Hemen burada zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip ilmeğimizi içerisinden geçirip ilmek yürütmemizi yaptık. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadaki ikili trabzanın tepesinden de geçirdim. İpimi yukarı çekip ilmek yürütmemi yaptım. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Gayet güzel gözüküyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmek yürütmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmek yürütmemi yaparak motif birleştirmemi bitirmiş oldum. 2 tane zincirimi çektim ve burada ipimi kesiyorum. Artık şu şekilde de göstermek istiyorum. Düzeltip gayet güzel oldu. Şimdi diğer arka kısmını da aynı şekilde birleştirip geleceğim. 4 tane motifimi birleştireceğim. Daha sonrasında ütüleme işlemini yapacağım. Şu üst kısımlardan ve kenar kısmından birleştirme yaparak tamamlamış olacağız. Şimdi ben iki parçamın ütüleme işlemini de tamamladım geldim. Şuradan size bahsettiğim gibi küçük bir dikiş yapacağız ve kenar kısmından dikiş yaparak artık sabitleyeceğiz. Ama ütülenmiş halinin ölçüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle ölçtüğümde 33 santim, 32 santim, hatta şöyle yanından ölçersek yine 33 santim kare şeklinde olduğu için aynı şekilde ölçüleri. Şöyle esneterek bir güzel üzerinden buharlı ütü yaptım. Şu an ters kısmındayız örgümüzün. Öncelikle omuz kısmından bir birleştirme yapacağım. Az önce de söylediğim gibi dikerek birleştirme yapacağım. İsterseniz ilmek yürütme yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. İlmek yürütme yaptığımız gibi aynı şekilde ilmeklerin arka ilmeklerden iğnemi geçirip karşılıklı bir dikiş yapacağım. Eşit olacak şekilde.
Sadece zaten küçük bir kısmını dikeceğiz. Çünkü boyun için boşluk bırakmamız gerekiyor. Küçük bir mesafe dikeceğiz sadece tutturabilmek için. Bakın buradaki şu tam ortadaki boşluğumun üzerine kadar dikme işlemimi tamamladım. Buraya düğümlüyorum şimdi. İpimi düğümledim. Şöyle içeriden birkaç kez yürütme yapalım. Daha sonrasında keselim. Bakın bu şekilde şu kısma kadar dikme işlemimi tamamladım. Şimdi aynı şekilde buradaki omzumuzu da şuradaki boşluğuma kadar, bakın sonda 2 tane boşluğum kalacak şekilde, yani buraya kadar dikip geliyorum. Şimdi diğer omzu dikme işlemini de tamamladım, geldim. Aynen size bahsettiğim gibi kol oyuntusunu bırakıp alttaki motifimizin dikme işlemini tamamlayacağız. Şöyle döndürüyorum. Bir tane motifi kol boşluğu için bırakacağım. Şöyle tamamını. Alttaki motifimizi ise tamamını dikerek kol boşluğu bırakmış olacağız. Hemen orta dikme işlemimi, birleştirme işlemimi gerçekleştirdiğim kısımdan iğnemi geçirerek başlıyorum. Hani ilmek yürütme yapıp birleştirdiğimiz nokta var ya, o kısımdan birleştirme işlemime başlıyorum ve yine aynı şekilde düz bir dikiş yapacağım. Arka daldan iğnemi geçiriyorum karşılıklı boşluktan, bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısımlarını dikme işlemini tamamladım, geldim. Bakın ön tarafını çevirdim, gayet güzel gözüküyor bu şekilde dikme işlemi yaptığımızda. İsterseniz bu şekilde dikme işlemimizi tamamladıktan sonra üstüne şu kenar kısmı daha da düzgün gözüksün isterseniz büyütüleme yapabilirsiniz. Ve bu şekilde dikme işlemimizi tamamladığımızda süveterimizi tamamlamış olduk aslında. 2 tane yumağım vardı, başlangıçta bahsetmiştim. İkinci yumağımdan bu kadar kaldı elimde. Yani 2 yumaktan bir tane süveter yapabilirsiniz. Bedeninizi büyütmek isterseniz de motifleri büyütmeniz gerekiyor. Üzerindeki 2'yi trabzan yapmıştık ki devamında bir sıra daha ya da 2 sıra daha 2'yi trabzan yaparak motiflerinizi büyütmüş olursanız bedeninizi de büyüteceksiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.